Büyüleyici olayları keşfettiğimiz kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Titanic hakkında şimdiye kadar size söylenenlerin tamamen doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Büyük bir hata yapıyorsunuz. Bugün Titanic'in trajik hikayesinin derinliklerine dalacağız. Bu videoda bu görkemli geminin batmasının arkasındaki gerçek nedenleri ortaya çıkaracağız. Gizemli yolculuğumuz için hazırsanız, 1909'a doğru bir yolculuğa çıkalım. Titanic'in yapımının hikayesi, önde gelen bir İngiliz denizcilik şirketi olan White Star Line'ın, rakipleriyle rekabet edebilmek için bir dizi lüks okyanus gemisi inşa etmeye çalıştığı 20. yüzyılın başlarında başlıyor. Titanic'in inşası, Olimpik ve Britannic'i de içeren olimpiyat sınıfı gemiler olarak bilinen 3 geminin parçasıydı. Zamanlarının en büyük ve en zengin gemileri olacak şekilde tasarlanan bu gemiler, transatlantik yolcular için eşsiz bir lüks ve konfor sunmayı amaçlıyordu. Titanic'in inşası 31 Mart 1909'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Harland ve Wolff tersanesinde başladı. Gemi, geleneksel gemi yapım tekniklerinin ve modern teknolojinin yenilikçi bir kombinasyonu kullanılarak inşa edildi. Tamamlanması yaklaşık 3 yıl süren inşaat sürecine yaklaşık 3000 işçi katıldı. Titanic, 882 fit uzunluğunda ve 46.000 tonun üzerinde ağırlığa sahip devasa bir girişimdi. Yüzme havuzu, spor salonu, squash kortu ve hatta Türk hamamı gibi son teknoloji olanaklara sahipti. Ancak Titanic gibi bir geminin inşasında tabii ki bazı zorluklar yaşanacaktı. Geminin büyüklüğü önemli mühendislik zorlukları doğurdu ve inşaatçılar yapısal bütünlüğünü sağlamak için yenilikçi çözümler bulmak zorunda kaldılar. Ek olarak, geminin su geçirmez bölmeler ve gelişmiş bir kablosuz iletişim sistemi gibi devrim niteliğindeki güvenlik özelliklerinin kurulması, detaylara titizlikle dikkat edilmesini gerektiriyordu. Bu zorluklara rağmen Titanic nihayet 31 Mayıs 1911'de tamamlandı ve Atlantik'teki ilk yolculuğuna hazırdı. Titanic, çeşitli sosyal sınıfları temsil eden çok çeşitli yolcular taşıdı. Geminin, her sınıf için farklı konaklama ve olanaklara sahip katı kuralları olan bir hiyerarşisi vardı. İşte Titanic'e katılanların sosyal sınıfa dayalı bir değerlendirmesi. 1. Sınıf. 1. sınıf yolcular ağırlıklı olarak zengindi ve yüksek sosyetenin önde gelen kişilerini, sanayicileri, iş adamlarını ve ünlüleri içeriyordu. Lüks ve zengin konaklama birimlerinin keyfini çıkarabilir, spor salonu, yüzme havuzu ve lüks yemek alanları gibi özel olanaklara erişebilirlerdi. Titanic'teki bazı önemli 1. sınıf yolcular, Von Jacob Astor, Benjamin Guggenheim ve Molly Brown'du. 2. sınıf. 2. sınıf yolcular tipik olarak profesyoneller, akademisyenler ve girişimciler dahil olmak üzere orta sınıf bireylerdi. 1. sınıftan daha az abartılı olsalar da konforlu konaklama yerleri vardı. 2. sınıf yolcuların kullanabileceği olanaklar üst sınıfa göre daha sınırlıydı, ancak yine de keyifli bir deneyim sağlardı. Titanic'teki önemli 2. sınıf yolcular arasında bulunan Lawrence Beasley ve Charles Lightoller, daha sonra geminin hayatta kalan en kıdemli subayları oldu. 3. sınıf, yönlendirme. Titanic'teki yolcuların çoğu, yönlendirme olarak da bilinen 3. sınıftaydı. 3. sınıf yolcular, Kuzey Amerika'da yeni bir hayat arayan göçmenlerden, alt sınıf bireylerden ve ekonomik fırsatlar aramak için seyahat eden ailelerden oluşuyordu. Genellikle diğer yolcularla paylaşılan ve ortak alanlara sınırlı erişimi olan temel konaklama yerleri vardı. Ancak Titanic'in 3. sınıf tesisleri, diğer çağdaş gemilerinkinden nispeten daha iyiydi. Ortak yemek alanları ve rekreasyon için açık güverte alanları vardı. Yolcuların Titanic'teki sosyal sınıflara bölünmesinin öncelikle zenginlik ve statüye dayandığını, konaklama ve ayrıcalıklarda önemli eşitsizliklere yol açtığını belirtmek önemlidir. Bununla birlikte felaket sırasında, odak noktası hayatta kalmaya kaydıkça sınıf ayrımları daha az önemli hale geldi ve tüm statüko sınıflarında birçok kahramanlık ve bencillik eylemine tanık olduk. Birçokları tarafından asla batmaz olarak anlatılan Titanic, ilk yolculuğuna 10 Nisan 1912'de yelken açtı.
4 gün sonra, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bir buzdağı ile çarpışarak trajik kaderiyle karşılaştı. Felaketin baş nedeni basit görünüyor, ancak altında yatan faktörler çok daha fazla. Titanic'in batmasına sebep olan ilk önemli faktör, yapımındaki tasarım kusuruydu. Geminin inşaatçıları, gövdenin gücünü tehlikeye atan geleneksel perçinleme yöntemlerini kullandılar. Buzdağı çarptığında, gövdeyi deldi ve önemli hasara neden oldu. Ek olarak Titanic, okyanus suyunun yayılmasını ve nihayetinde gemiyi batırmasını engelleyebilecek yeterli su geçirmez bölmelerinden yoksundu. Felakette rol oynayan ikinci faktör ise, buzdağı uyarılarının yanlış yorumlanmasıydı. Titanic'teki kablosuz operatörler, bölgedeki buzdağlarının varlığı konusunda diğer gemilerden birkaç uyarı aldı. Ancak geminin telsiz operatörü, yolcu mesajları göndermekle meşguldü ve uyarıların köprüye iletilmesine öncelik vermedi. Bu iletişim arızası, mürettebatın yaklaşmakta olan tehlikenin farkında olmadığı anlamına geliyordu. Bir diğer önemli faktör, Titanic'in yelken açtığı aşırı hızdı. Geminin kaptanı Edward Smith, rekor kıran bir seyahat yapmak istedi ve programın ilerisinde New York'a ulaşmaya hevesliydi. Bu hevesinden dolayı, buzdağı uyarılarına rağmen yüksek hızını azaltmayıp korumasına neden oldu. Yüksek hız ve azaltılmış reaksiyon süresinin birleşimi, buzdağı tespit edildiğinde geminin bu çarpışmadan kaçınmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Şimdi, yetersiz filikaların rolünü tartışalım. Titanic filikalarla donatılmıştı, ancak gemideki tüm yolcuları ve mürettebatı barındıracak kadar değildi. O zamanki düzenlemeler, gemilerin, gemideki toplam insan sayısından ziyade, tonajlarına göre yalnızca sınırlı sayıda can kurtaran botu taşımasını gerektiriyordu. Sonuç olarak Titanic, gemideki insanların sadece yarısına yetecek kadar can kurtaran botlarına sahipti ve bu da trajik bir can kaybına yol açtı. Ayrıca o kader gecesindeki hava koşullarını da göz önünde bulundurmalıyız. Sakin ve berrak hava, buzdağlarını uzaktan tespit etmeyi zorlaştırdığı için felakette büyük rol oynadı. Buzdağının yüzeyinden yansıtacak ay ışığı olmadan, gözetleme, yalnızca buzdağına karşı dalgaların kırılmamasına dayanıyordu. Bunu yapmak o kadar zor ki, neredeyse imkansız denilebilir. Son olarak, insan hatası faktörünü göz ardı edemeyiz. Mürettebatın acil durum prosedürleri konusunda uygun eğitim almaması ve düzenli can kurtaran tatbikatlarının olmaması, tahliye sırasındaki kaos ve karışıklığa katkıda bulundu. Filikaların fırlatılmasında gecikmeler oldu ve bazıları geminin batmaz olduğuna dair yanlış inanç nedeniyle tam kapasiteleriyle doldurulmadı bile. Bu sebepler, o trajik gecede kaybedilen can sayısını daha da artırdı. Titanic'in batması, 1500'den fazla insanın hayatını kaybettiği tarihteki en ölümcül deniz felaketlerinden biriydi. Felaket, büyük bir öfkeye yol açtı ve deniz güvenliği düzenlemelerinde önemli değişikliklere sebep oldu. Olayla ilgili soruşturmalar, yetersiz sayıda can kurtaran botu ve tahliye prosedürlerinde yetersiz eğitim de dahil olmak üzere can kaybına katkıda bulunan çeşitli faktörleri ortaya çıkardı. Titanic'in inşası bir zamanlar mühendislik ve lüksün zaferi olarak anlatılmış, insan yapımının sembolü ve okyanus yolculuğu ile ilgili risklerin çok net bir hatırlatıcısı olmuştu. Bu videoyu sonlandırırken, Titanic'in batışını aşırı güven, zayıf iletişim ve yetersiz güvenlik önlemlerinin sonuçlarının trajik bir hatırlatıcısı olarak hatırlamak önemlidir. Tasarım kusurları, yanlış yorumlanmış uyarılar, aşırı hız, yetersiz can kurtaranlar, zorlu hava koşulları ve insan hatasının birleşimi bu deniz felaketine katkıda bulundu. Titanic'in batışının bu keşfinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu süre zarfında yapılan hataları anlayarak, güvenlik önlemlerini iyileştirmeye ve gelecekte yaşanabilecek benzer felaketleri önlemeye çalışabiliriz. Bu video hoşunuza gittiyse, daha ilgi çekici geçmiş içerikler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Unutma, tarihin bize öğreteceği çok şey var. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.